Şeytanın doğurdukları, onlar iblisin evlatları. Evet. Bizden değiller. Adamlar açık açık zaten haykırıyor. Biz sizden değiliz. Siz de bizden değilsiniz. Siz bizim gözümüze insan bile değilsiniz. Hı hı. Aramıza sahte böyle sarıklı, sakallı, cübbeli tipleri sokup önce bizi Allah'tan uzaklaştırıp sonra dinden, kitaptan soğuttular. Bebeklerin, çocukların kurban edilmesi, satanik ayinler, ritüeller, bu şeyin papalığın altındaki mezba gibi durum. M ile başlayan yerlere gönderiyoruz, hamburger yapılıyor. Bunlar kendi çocuklarının etlerini yiyorlar diyor. Bir gecede Ekonomi. Türkiye ekonomisini mahvettiler. Kaç Bu sene batacak olan ülke Irak. Çocuk da diyor ki ama o zaman diyor bebekler ölecek mi diyor. Adam da diyor ki evet diyor bebekler ölecek ama diyor ekselanslarının vücudunda sonsuza dek yaşayacak diyor. Vatikan'ın o satanikliği, o vahşeti, o yalanı. Vatikan çöktüğü anda Roma çöker zaten. o adam ölmedi. Yani kolundaki dövmesi, kulağının yapısı, burun yapısı, nereden bakarsanız bakın hiçbir şey uymuyor ki adama. Sevgili Kuzey, hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Bu sesler ne? Bir ses geliyordu. Bir ses. Şu anda evde mutlu sesim geliyor mu? Şu anda yok herhalde. Şu anda evet şifre olabilir, koda da olabilir bilmiyorum. Ayşegül Harputlu'ya teslim etmiş olayım onu da. Evet benim canlı yayında şimdi canım. Evet Kuzeycim. Sendeyiz. Güç sapkınlık kontrol bir yerinden başla bir tanem. Ne anlatmak istiyorsun? Öncelikle, Seni. küçük bir noktaya değinmek istiyorum. 6 Şubat depremine. Evet. Öncelikle nur içinde yatsınlar. Çok zor bir zamandır. Rabbim inşallah tekrarını yaşatmaz. Bir daha da göstermesin. Çok acı günler yaşadık. Kalanlarına Allah sabır, yatanlarımıza nur içinde yatsınlar diyorum. Yani söylemeyeceğim çok fazla şey var ama duygusallığa girmek istemiyorum açıkçası. Güzel başladık. Ama nur içinde yatsınlar. 6 Şubat'ı unutmayalım. 6 Şubat'ı unutmayalım ama şuraya da gir oradan. 6 Şubat'ta bas 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 bağırıyorduk. Ne diyorduk? Çocuklara sahip çıkın. Sakın Tabii ki. çocukları bırakmayın. Sakın annesi babası ölmüş olan çocuklara sahip çıkın diye. Hatta bir tane okulda birisinin çocuğu götürmeye çalışırken yakalandığını filan. O zaman da dedik. Çünkü eğer harp teknolojisiyle ki o da harple yapıldı. Yine bir işin içine Tabii ki. bombalar filan da girdi ama yani harp teknolojisiyle yapıldı. Daha önceki depremimiz Yalova depremimiz de aynı şekilde harp teknolojisiyle yapıldı. O zaman harp denmiyordu ama bir sürü şey söylendi. Yok denizde bir top çıktı, ışık patladı, parladı falan. Biz biliyorduk harp teknolojisi olduğunu. Evet. Yani dünyanın her yerinde çıkan savaşlar, depremler, harple yapılan tüm felaketler, bütün hepsinde bir taşla 8-10 kuş. Ama bunlardan bir tanesi organ hırsızlığı, bir tanesi de çocuklar. Çocukları zaten adrenokronları, pedofilileri çok anlattık 2019'dan beri. Bunu da depremin yanına parantez içinde söylemeden geçemeyeceğim. Herhangi bir şey olduğunda çocukların hepsi bizim çocuklarımız, sahip çıkmamız gerekiyordu. Bu satanın çocukları, bu şeytanın çocukları artık bir şekilde uyandı insanlar. Herkesin sahip çıkması gerekiyordu diyorduk. Yani daha yeni çıkıyor şimdi şunlar. Daha yeni çıkıyor. Biz diyoruz da birileri duyuyor mu acaba? Önemli olan o. Yani biz söylüyoruz ama Bu sefer duyuluyor sanki. Bu sefer her yerde paylaşılıyor. artık zaten Mukaddes Hanım duyulmaması mümkün değil. Hani duymadık, görmüyoruz da diyemeyiz. 3 maymun oynamanın zamanı geçti zaten. Evet. Hani acılı anneleri bir yere koyalım, kaybolan çocukları bir yere koyalım. Yani ne bileyim o kadar çok karmaşık değil mi? Hangi birine üzülelim? Onu da şaşırıyor insan. Evet. Sendeyim. Evet. Kuzey. Öncelikle herkese tekrardan hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün şeyden bahsedelim önce isterseniz. Yeni dünya düzeni nedir? Hı hı. Oradan bir giriş yapalım. Ondan sonra günümüze doğru gelelim. Şimdi bu yeni dünya düzeni denilen dünyanın üzerinde %1'lik bir elit kesim var. Sözde elit kesim. Sözde elit kesim. %1. Hani öyle çok korkulacak, öyle dehşet bir grup değil. Sadece finans gücünü ve işte bir takım politik güçleri
siyasi güçleri elinde bulunduran bir grup bu. Ama biz tabii neden korkuyoruz? Çünkü biz sürü psikolojisiyle hareket ediyoruz. Birimiz korktu, hepimiz korkuyoruz. Ama bunlar dediğim gibi gerçekten kaylaya alınacak adamlar değiller. Ne bir tövbe haşa tanrılar, ne bir hani kıyamete zorlamaya çalışıyorlar ya dünyayı. Ne de bunları güç yetirecek bir güçleri var. Ya bunlar kendince evcilik oynayan, böyle zengin, şımarık, züppe, kendini bir hat zanneden, yani kendini çoğunluktan daha üstün gören Dur. ruh hastaları. Ben şöyle diyeceğim. Bu adamlar birbirine sıkı sıkı bağlı. Bu adamlar hiç durmadan 24 saat çalışıyor. Bu adamlar yüzyıllardır plan yapıyor. İnsan nüfusunun azaltılması ve insanların köleleştirilmesi için. Bunlar kaç dedin? %1 dedin. Ben daha az %1 yani olduğunu dedim. dünya servetinin Geriye kalan %99'a aptal mı diyelim, salak mı diyelim, uykuda mı diyelim. Ben %99'unu suçlayayım, %1'i mi suçlayayım? ya artık ben %99 suçluyorum. Çünkü onlar zaten üstüne düşen vazifeyi yapıyorlar. Zaten onlar negatif. Onlar sizin dediğiniz gibi şeytanın doğurdukları, onlar iblisin evlatları. Evet. Bizden değiller. Adamlar açık açık zaten haykırıyor. Biz sizden değiliz. Siz de bizden değilsiniz. Siz bizim gözümüze insan bile değilsiniz. Sevilmeye layık ya da vicdan hani duyulacak bir varlık da değilsiniz. Sizler sadece bize köle yapılacak, yok edilmeye layık, bizim ihtiyaçlarımız doğrultusunda yönlendireceğimiz kölelerimizsiniz diyorlar. Ve biz hala bunları yüceltiyoruz. Ben buna çok kızıyorum. Yani televizyonda, medyada görüyoruz. Ve bu adamlar hala başımızın üstüne tutuyoruz ya. Evet. Ve bunlar Yani adı Türk adı olan, güya Türk inancı olan, Müslüman inancı olan gibi görünüyorlar. Bunların kesinlikle. adı Ahmet olabilir, Mehmet olabilir, Ali olabilir, Veli olabilir. Bunlar tamamen vatan haini ve bunlar aslında Türk değil. Bunlar aslında Ermeni bozuntusu. Bunlar Mason bozuntusu. Bunlar Yahudi bile değil yani. Aynen öyleler ya. Siyonist köpekler öyle söyleyeyim. Ya, şimdi belki YouTube buradan izin vermeyecek ama gerçekten söyleyeyim yani onu neyse ağzım varmıyor. YouTube o kelimeyi söyleyince kesiyor. Onu buradan kessinler sevgili canlarımıza Tamam söyleyeceğim. neyse artık yani gerçekten bu kadar çok doluyum. Hani Allah'tan korkmasam elimden gelse yakalayıp tek o 125 milyar dolarlık adanın etrafına böyle onunla çiçek gibi dikerim. Evet. Yani aslında söyleyecek çok şey var. Ben de bir kız babası evladı olaraktan hani o yaşananları gördüğüm zaman yemin ediyorum midem kalkıyor. Öfkem tavan yapıyor. Nereye saldıracağım şaşırıyorum. Evet. Şimdi bugün bir konuya daha değinmek istiyorum. Konu açıldı madem oradan gidelim hızımızı aldık. Ben bizim medyamıza da kızıyorum. Dünya medyasına da kızıyorum. Şimdi bu olaylar 2019 yılında patlak veriyor yanlış hatırlamıyorsam. 2019'du galiba. Evet. O zaman böyle bir reklam 2019'dan yapıldı. konuşuyoruz. Evet, bir reklam yapıldı. Yüzeysel bir açıklamalar yapıldı. İşte bu adamın zaten suçlu olduğu biliniyordu. Yapılan hareketler belliydi. Fakat bu adama göz yumdular. Sonrasında günümüzde yeniden dosyalar açıldı. Sözde açıldı. 3 milyon evrak, 180 bin fotoğraf, 200 küsür bin saatlik video kaydından bahsediliyor. Yani sözde açıldı. Daha isimler belli değil, cisimler belli değil. Sadece buzdağının görünen kısımları konuşuluyor şu an. Neyse velhasıl kelam şimdi bakıyorum medyaya. Ya o sadistçe, o sapıkça benim izlemeyi midemin kaldırmadı ki ben hani yanlış anlaşılmasın. Ölü de görsem midem kalkmıyor. Hani çok böyle fena olsa bile kalkmayan bir insan. Ama o sahneleri gördüğünüz o çocuklara yapılan işkenceleri, o sadistçe uygulamaları ya duvarları yumrukluyorum. Elleri parçalanana kadar yani sinirimi almak istiyorum. Onlar şimdi video olarak kaldırılmıştı o zaman. O benim o zaman 2019'da paylaştıklarım hem WhatsApp'tan silinmişti hem Instagram'dan. Ben WhatsApp'tan bir şeyin silindiğini hayatımda görmedim Kuzey. Atıyorum sana WhatsApp'tan bir şey Hı hı. yazıyorum. Sonra silersen ben sende de görülür silindiği, bende de görülür değil mi? Evet. Ne bende görünüyor ne sende görünüyor. Öyle siliniyordu. Artık her yere Anladın mı? müdahale ediyorlar zaten. Her yerimize girdiler. Yani ben Evimizin içine. WhatsApp'tan atıyordum. O işkence yapılırken o çocukların videolarını atıyordum. Arkadaşlarıma bir iki stratejik insana. Instagram'a koyuyordum. Ne Instagram'da kalmış ne WhatsApp'ta kalmış. İzlediğini kaybolmuş. Bende de yok. Düşünebiliyor musun? Bende kalmıyor. Ve ben onları o dönemde paylaştım. 1-2 saat kalmıştı mesela. Hep onlar orada duruyordu. Evet. Yani ibret tabii ki bu ibret alınacak. Yani bazı şeyleri görmemiz gerekiyor. Evet. Ama bunları böyle korku filmi gibi ya da böyle izlenecek bir şeymiş gibi böyle sunuyorlar. Bizim medyamızda da var bu internet ortamında da çok görüyorum. Ya benim yüreğim kaldırmıyor ya. Ben insan değilim o zaman bunları gördüğüm zaman. Onlar insansa ben insan değilim. Evet.
Evet. Hala da göz göre göre, hala da göz göre göre bunları paylaşıyorlar ya. Ben buna çok Ve kızıyorum. Mesela geçenlerde gördüğüm şeyleri izledim. Gerçekten midem bulandı. Ve hala bunu zevkmiş gibi böyle bazı yerler açık açık paylaşıyorlar. Sansürsüz bir de. peki neden şimdi diye soruyorlar. Sence neden şimdi? Tehdit amaçlı mı? Bunlar zaten bir kısmı biliniyordu, bir kısmı bilim. Aslında canlar siz biliyordunuz, buradaki canlar. Çok Evet. az insan biliyordu. Bunlar bilinmiyordu. Yani normalleştirmeye mi çalışıyorlar? Tehdit amaçlı mı? Neden şimdi bunlar servis yapıldı diye soruyorlar kardeşlerimiz. Çünkü şöyle söyleyeyim, artık hani bilinçlenme çağındayız. Gerçekten bir uyanış başladı. Artık ifşalar dönemi başladı. Gerek sosyal medya olsun, gerek işte bizim paylaşımlarımız olsun, gerek uyanmış kişilerin yapmış olduğu çalışmalar olsun. Bir şekilde bunlar gizli kalmıyor artık. Belki de işlerinde vicdan sahibi belli kişiler var. Bilmiyorum. Olabilir de. Belki oyuna getirilmiş, kandırılmış insanlar da olabilir. Bunlar belki bir şeylerin görülmesi için gizli gizli alttan servis ediyorlar bu olayları. Hatta bunların içinde başka amaçlar da var. Sistemleri değiştirmek, kafaları karıştırmak, halka korku panik salmak, medyayı bu tarz görüntülerle elde etmek, kendilerini konuşturuyor olmak. Yani bir şekilde biz evet elit kesimiz, biz güçlüyüz, dünyanın iradesi kontrolü bizde havası vermek için özellikle bunu yapıyorlar. Normalleştirmeye çalışmak ya da işte Kesinlikle, yani biz negatif duyguyu. Şimdi tabii biz bunları anlatıyoruz ama şimdi ben bir iki gün içinde de korkmayın yayını da yapacağım. Yani gerçi benim hı hı, canlarım korkmaz. Yeni gelen kardeşlerimiz varsa aramıza katılan onlar korkabilir. Yani çünkü bunlar korkudan besleniyor. Bunlar korku enerjisinden e, yararlanıyor, evet, faydalanıyor. Korkuyla yani çift amaçlı. Fakat korkmanın bir anlamı yok. Bana göre bilmek aslında bilmek yarı yarıya çözmektir. Yani kesinlikle zaten en bilinçsiz azından olmak. çocuğuna sahip çıkarsın parka gittiğinde. Bir deprem olduğunda çocuğuna sahip çıkarsın. Çocuğunu denize gittiğinde boş bırakmazsın. Çünkü bunlar çocuk topluyorlar yani habire. Yani Aynen çocuğunu öyle, gözünün aynen önünden öyle. ayırmıyor. 12 yaşa kadar hatta bana göre 12 bile değil. 16, 17, 18 yaşına kadar çocuğunu gözünün önünden ayırmayacaksın. Çocuğuna sahip çıkacaksın. Çocuğuna manevi değerlerini yükleyeceksin. Anneyi, babayı, aileyi öğreteceksin. Allah'ı, kitabı öğreteceksin çocuğuna değil mi? 18 Kesinlikle. yaş. 18 yaş. Zaten bizi buradan 18 vurdular yaş. Mukaddes Hanım. Bizi buradan vurdular öncesinde. İşte Hı hı. aramıza sahte böyle sarıklı, sakallı, cübbeli tipleri sokup önce bizi Allah'tan uzaklaştırıp sonra dinden, kitaptan soğuttular. Biz Allah'ın ipine sarılmak yere Baal diye uydurdukları bir puta tapmaya başladı. Bazıları kayıyor işte o tarafa gidenler. Ya da işte kendi kendine kozmik kozmik bir takım tanrılar yaratmalar. Kimisi evrene tapıyor, kimi enerjiye gidiyor, kimi başka bir şeye gidiyor. Saçma salak bir şeyler oldu. Yani biz önce Tanrımızdan ve Rabbimizden koptuk zaten, yaratıcımızdan koptuk. Sonra kitabımızdan koptuk. En büyük bilgi kaynağından, yani kutsal kitabımız bize diyor ki onlar sizden değildir. Onlara uymayın, onlarla arkadaşlık, dostluk etmeyin, yaklaşmayın, sakının kendinizi diyor. Fakat biz okumaktan korktuğumuz için onların içlerine giriyoruz. Niye? Onlar daha lüks yaşıyorlar. Onlar daha gösterişli, imkanları var. İşte ne bileyim bir takım şeylerle işte kadın, kızdı, paraydı, puldu, ortamda bir şekilde çekici gösteriyorlar, ortamda süsleyip. Biz de bunun çekimine kapılıp peşinden gidiyoruz. Öncelikle dediğim gibi kutsal kitaplarımıza neye inanırsanız inanın. İster Hristiyan, ister Budist, ister Yahudi. Özünde hepimiz Allah'a bağlıyız ve hepimiz dediğim gibi Rabbe sonuçta şah damarımızdan daha yakınız. O böyle bir şey istemiyor. Yani bir kan ritüeli nedir ya? Azıcık İslam'ı bilen insan kurban kesilmesi bile yanlış olduğunu bilir. Yani ben burada hocalık yapmayacağım, yanlış anlaşılmasın. Ama Kur'an-ı Kerim'de bile diyor ki sizin kestiğiniz kurbanların kanları ona ulaşmaz. Kurban kesmeyin. Adakada bir çocuğu doyur, birine bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gider. Nedir bu kan akıtma ritüeli ya? Biz cahiliye döneminde miyiz hala? Yani o kadar çok yanlış var ki Mukaddes Hanım. Neresinden tutsam elimde kalıyor. Hani söylemeyin diyorum. Birilerine ucu dokunacak diye ama ben kusura bakmayın. 9. köyde olsam ondan seslenirim, gene Hayır, söylerim. hayır şimdi insanlar et yiyorlar ve insanlar bu koyunu kuzuyu danayı kesiyorlar. Yani sonuçta kurban olarak kesmeleriyle öbür türlü kurban olarak kesmeleri daha iyi. Hiç olmazsa orada bir şey var hani şifa olur belki. Yani o konuyu da yani aynen senin gibi düşünüyorum ama bir taraftan da zaten et yiyor insanlar. Yok zaten yiyiş İnsanlar et yapımız. yiyor. Ben et yemesine mi? Ben vejetaryen değilim. Ben de et severim. Tabii ki yensin. Ama bunu dini bir ritüel altında yapıp da
Sen etin en güzel kısmını kendine ayır, dolabına koy, sallıyorum. Sadece kemiğini git komşuna ver. Ya da işte iç organları, sakatatlarını at, insanlara ver. En muhtaç olan insana verme, sallıyorum. En zenginlere ya da ya ben imkanı olanlara ver. İnsanların vahşi yanını belki regüle etmek için böyle bir şey vacip zaten. Ama Aşırı fazla hiçbir dinde kan akıtmayacaksın diyor. Peygamber insanlar Efendimiz vahşi. Mekke müşriklerle savaşırken bile diyor ki yeşili kopartma. Yaşlılara veya kadınlara dokunma. Çocuklara zarar verme. Hani kapısını açmanın kapısını zorlama. Hayvanları kesme. Öyle olsa derdik bütün kurbanları alın ya da hayvanları toplayın. İşte orada kesin açı fukaraya ve işte halka dağıtın derdi. Tamam yenilecek evet. Diş yapımız bile et kesmeye uygun yapılmış. Zaten o şekilde yaratılmışız ama hani bunu bir kan ritüeli haline getirirsek işte kana batırıp da alnımıza sürmeler. Yok işte yüzümüze bulayalım, oraya verelim. Bunlar çok saçma şeyler. Öncelikle bunların arınması gerekiyor gerçek anlamda. Tabii şimdi orada şey var. Bir kesimin kurban inançları var ya, onlara dokunmadan bir burayı yumuşatarak geçelim. Yani kurban dışında insanların vahşeti, bebeklerin, çocukların kurban edilmesi, satanik ayinler, ritüeller, bu şeyin papalığın altındaki mezba gibi durum. New York'taki şeylerin, sinagogların altındaki adamların, hahamların konuşmalarını gördün mü? Evet. 2025'te servis yapıldı. Ne diyor? Biz diyor Adam çocukları diyor keseriz diyor. Ekmeklerin içine koyarız diyor. Onların şeyleri var. Kanlarını ekmeklerin içine koyarız diyor kendi ayinlerinde. Kendileri kanlarını yerlermiş. Kalan diyor etlerini diyor. Me Hay Allah. M ile başlayan yerlere gönderiyoruz. Hamburger yapılıyor. Bunlar kendi çocuklarının etlerini yiyorlar diyor. Hale bakar mısın? tabii ki de. Yani Vatikan'ın altı mezba gibi çocuk cesetleri, kafaları kesinlikle bulundu çıktı, bunlar ortaya çıktı çıktı, yani. çıktı, çıktı biliyoruz. Yani bunlar tırlarla günlerce yani bir sürü görüntü var. Tırların içinde çocuk cesetleri işte ele geçen hamburgerlerin içine biraz incelediğinde insan eti çıkıyor, bilmem ne çıkıyor. Biz zaten bunları biliyorduk. Ama her yerimize girdiler. Yani ondan kaçıyorsun ona yakalıyorsun. Ondan kaçıyorsun ona yakalıyorsun. Zaten Mukaddes Hanım yanlış anlaşılmasın. Bakın gene altını çizerek söyleyeyim. Hani ben de Müslüman olarak söylüyorum. Kurban tabii ki kesilsin. Hani açlara, ihtiyaç sahiplerine dağıtılsın, güzel hayır işleri Bu yapılsın. amaçla Ha, verdi bu zaten. ayrı bir Bu şey. amaçla. Ama Hı. sen bunu bir ritüel gibi çocuğun gözü önünde kesersen, gözleri kan akıyor işte kanı alıp alnına süreyim, yok yüzüne süreyim. Yani bir vahşete çağrı bırakıyorsun. İncil'e bakıyorsun. İşte İsa'nın kanıdır, şarap bilmem ne kanına ekmek batırıp yemek. Yahudi'yle bakıyorsun. Ya bu kan nereden girdi bizim dinimize? Tamam yap, hayrını yap, sevabını yap. Şeker dağıt, besle, ne bileyim, balık da tut. Önemli değil. Sonuçta Rabbim bunları bizim hizmetimize vermiş, yiyelim içelim diye. Ayrı bir şey. Ben inançlı insana lafım yok. Ama bu kan ritüelleri dinin içine o kadar girmiş ki çok fazla yanlış anlaşılmaya sebep oluyor. Görüyoruz işte IŞİD insanların kafasını keserken de diyor ki işte ben bunu din adına yapıyorum. Onlar şey değil ki, satanın çocukları, onlar IŞİD İşte değil yani yani. ama bunları kullanıyorlar işte. Aslında bunların ayıklanması Müslüman lazım öncelikle. değiller ki. Müslüman değiller. Tabii ki. İsrail devletinin yetiştirdiği terörist onlar. Kesinlikle. Yani zaten Usama Bin Laden olsa işte gerisine dönüp baktığınız CIA'nin elemanı çıkıyor. Özel eğitimmiş. Mossad'ın eğittiği veya şey, İsrail, Amerikan CIA'nin eğitmiş olduğu insanlar bunlar. Bunlar zaten Müslüman değil. Lawrence kılıklı Müslüman gözüken tipler bunlar. Ben o yüzden diyorum yani öncelikle bu yanlış anlaşılmaların bizim yani toplumumuzdan ayıklanması lazım. Gerçekten dini bilen veya işte ne diyeyim toplum ahlak bilinci bilen psikologlarımız da el atsınlar. Önce bu kan bilincini bir ortadan kaldırmamız lazım. Sonra vicdan, ahlak nedir? Etik nedir? Bunların iyi öğretilmesi lazım karşı taraflara. Biz bunlardan uzaklaştıkça vahşet bize çok doğal gelmeye başlıyor bir yerden sonra. Görüyoruz televizyonda iki tane taksici kavga ediyor, onu çekiyor vuruyor, o onu kesiyor, onu atıyor. Ama şunu düşünmüyor, onun bir evladı var ya, o da bir çaba içinde, bir ekmek götürmeye çalışıyor, bir şey oluyor. Ya biz vicdandan çok uzaklaştık, etikten çok uzaklaştık. Kendimizi artık başkası yerine koyamıyoruz. Yanlışsam yanlış desinler, öncelikle buna düzeltilmesi gerekiyor. Hı hı. Şimdi bu bir avuç küresele geri döndüğümüzde, satanın Tabii. çocuklarına geri döndüğümüzde, bütün dünyanın teknolojisi, parası, banka sistemi, bütün bunların elinde. Para da bunların elinde. Yediğimiz, içtiğimiz, deterjanlarımız, içtiğimiz suyu bile, birçok su markası Evet. bile Türkiye'de bunlar tarafından satın alındı.
Yani unumuz, buğdayımız dönüştürüldü, unumuza müdahale edildi. Bunların tek derdi insan ırkını azaltmak. Evet. Bunların tek derdi kalan 500 milyon insan ırkını da köle yapmak. Kendileri bu kölelerin varlığıyla işine gücüne yani dünyaya kurulacaklar. Bunların derdi o şimdi. Böyle bir şey olmayacak. Allah Kesinlikle nurunu öyle. tamamlayacak. Kesinlikle. Allah nurunu Zaten tamamlayacak. la galibe illallah dediğimiz zaman yani sonuçta galip gelen illaki Allah'tır. Yani onun da mutlaka ilahi bir planda hani belki evet hesaplar gecikir ama o cezalar mutlaka gelecek. Öyle ya da böyle gelecek. Ama biz tarafından hani kullar tarafından belki bu hesap verilecek. Belki Rabbimiz dediği gibi 5. 6. okul çevresini yaratacak. Bunları bir şekilde ayıklayacak. Bilmiyoruz. Ama hiçbir zaman dünyanın hiçbir yerinde kötülerin kazandığı görülmedi. Varsın onlar oyunlarını oynasınlar. Evet bizi koparsınlar, kessinler, assınlar. Ama kazanamayacaklar. Zaten bir de şöyle bir şey var Mukaddes Hanım. Yani bunlar 500 bine düşürseler bile kendi planlarını kendileri boğulur. Çünkü yapabilecekleri yani onlara gereken sistematik güç aslında 500 bin değil. Bu insanlık onlara da yetmeyecek bir süre sonra. Daha çok isteyecekler, daha çok çoğaltmak. Yani planları bu olsa bile bir Rabbin planına uymayacak, ikisi kendi yani toplumsal planlarına uymayacak. 500 bin insanın bir kısmı ölecek, bir kısmı hastalık, bir kısmı yaşlılık. Onlara yeterli gelmeyecek. Yani gene yok edemeyecekler, yok etmeyecekler. Hani 500 bin diyorlar da o kafalıkları plan. Bunu başaramazlar, mümkün değil. Dediğiniz gibi %1'lik bir elit kesimden bahsediyoruz. Yani şöyle sivrisinekle vursak Küresel yok olacak. elit diyorlar kendilerine. Küresel elit. Onlar değil, Yani onlar elit evcilik derken oynuyor. onlar elit filan yani geçen günde yayın yaptım. Eleştirildi. Küresel elitler diyoruz. Yani biz zaten elit belit olmayalım. Küresel elitler evet. İşte sapkınlığın adını, şımarıklığın adını veya işte bir takım maddi manevi güçler elinde bulunduranların kendini elit adı altında yapmış oldukları rezillikleri bir kapak uydurmuşlar. 4 tane 5 tane aile var. Hatta bunun içinde başkaları da var. Ben buradan sayayım birkaç tanesi. Hatta ben bunları not aldım. 1776 yılında Bavyera'da mesela aydınlanma amaçlı kurulan işte Adam Warsaint isimli bir kişi tarafından zaten şey kuruluyor öncesinde. Illuminati. Evet, Illuminati. Illuminati kuruluyor. Arkasından mesela çok ilginçtir. Ufoloji ile alakalı bir şey anlatacağım. MJ12 mesela. Majestic 12 diye geçer. Bu da dünya dışı varlıklarla teknoloji ve bilgi alışverişinde bulunur. Onlardan aldıkları bilgiler sayesinde işte insanları kolonize etmek, onların üzerine deneyler yapmak, işte onların bir takım çıkarları için insanları onları kurban etmekle alakalı bir şey. Çünkü onlar da çok derin etik olmayan deneyler yapıyorlar. Arkasından Bohemian Grove diye bir grup var. Bunlar da yine şeytana hizmet eden bir grup. Bunlar da Kaliforniya'daki dev sekonya ağaçlarının dibinde belki görmüşsünüz televizyonlarda. İşte başkanlar, başbakan yardımcıları, işte ünlü isimler ve iş adamları falan burada toplanıyor. Geleceğe yön vermek adına bir takım ayinler yapıyorlar. Bir baykuş heykelinin altında. Sözde kederlerden, kaygılardan arındıklarını iddia ediyor bu arkadaşlar. İşte orada geleceğin planları yapılıyor. Kim başa geçecek, kimleri yönetecekmiş o. Dünyanın paylaşıldığı bir grup. Artı Bilderberg denilen 1954'ten beri oluşan bir grup var. Zaten dünya ekonomisi, siyaset her şey bunların ellerinde. Bir de Skull and Bones yani kuru kafa. Bilderberg'e en son gidenlerin listesi hatırlarsan Türkiye'deki 2001 krizinde Merkez Bankası'nın alabor olması, bir gecede doların tavan Tavan yapması ve yapması. milyonlarca insanın iflas etmesi, Bilderberg'e o yıl adını vermeyeceğim bir şerefsiz gazeteci ve Şimdi sizleri banlayacak. bir şerefsiz devlet adamı gitti o süreçte ve bir gecede mahvettiler şeyi. Bir gecede Ekonomi. Türkiye ekonomisini mahvettiler. Kaç yıl geriye gittik bir anda. O Kemal Dervişler buraya geldi. Merkez Bankası müdürleri bir gecede zengin oldu kendileri. Vay vay vay. Bilderberg'le karar verildi. Bilderberg'le gelirler böyle bir devlet adamı, bir gazetecisi, bir iş adamı. 3 kişi mutlaka davet edilir. Haşmet Mah oraya oturur. Aynı Teşkilat dizisinde gördüğümüz gibi otururlar böyle bütün ülkelerden. Evet Bu bir sene konsey. batacak olan ülke Irak. Irak'a diyeceğiz ki sen de işte nükleer bomba yapıyorsun diyeceğiz. Oraya demokrasiyi getiriyoruz diyeceğiz. Ama Çökecek. Irak'ın liderlerinden biri var orada, bir gazetecisi var, bir iş adamı var. Hepsi baş üstüne Haşmet Mahder. Oradan emirleri alırlar. Gelirler Bilderberg toplantısından her sene hangi ülkenin ipini çektilerse
2001'de de Türkiye'nin ipini çekmişlerdi. Çektiler ipini. Bilderberg böyle bir şey işte. Bununla ilgili 2009 yılında bir yazı yazmıştım. Evet. Devam et Bir de Bilderberg'den son sonrasına. olarak da bir grup daha var. Ben bu Rothschild'leri falan zaten saymıyorum. Onlar hani para babaları şunlar bunlar Onlar da. artık biliniyor. Onlar artık Aynen biliniyor. bunlar dünyanın gidişatına yön veren ekipler yalnız bunlar. Skull and Bones biliyorsunuz. Kuru Kafa ve Kemik Örgütü. Seçkin Kemikler ve 15 tane. Kafatası ve Kemikler Evet, Cemiyeti. kafatası ve kemikler olarak geçiyor. Baykuş'tan bahset. Evet. O baykuştan bahsedeyim. Tekrar geri mi döneyim? Bohemian Hayır Grove hayır. denilen gruba. Kafatası ve kuru kafa ve kafatası kemikler Evet, Cemiyeti Yale Üniversitesi'ne bağlı. Yale Üniversitesi'nin bir evet. bölümünde başkan, Amerika başkanı seçildiğinde şimdi bak sen Amerika başkanısın. Bugün her şey yolunda sözlerini veriyorsun, ne diyorsun? Sen hemen ertesi günü daha yemin etmeden önce oraya alıyorlar. Gel Kuzey bakayım sen dünyayı yöneteceksin. Senin oraya girişinle çıkışın aynı olmuyor. Orada seni bir Kesinlikle. güzel adam ediyorlar. Bir gözü kapalı var ya hani Evet, Tom Ice Cruise'un Wars var. Hı hı. oynadığı. Lütfen bunu hala izlemeyen varsa izlesin. Adamı öldürdüler yapan adamı. Senaryosu bir Filmi şeyler. çeviren adamı öldürdüler. Hemen öldü adam. Oradaki olduğu gibi hemen alırlar seni. Pedofililer, kadınlar, kızlar, kimin eli kimin cebinde, maskeler, pelerinler, o onunla bu bununla artık aynı o filmde olduğu gibi oradan Amerika başkanı çıkmadan önce zaten adam edilir, kulağa bükülür, imzaları alınır, seks kasetleri alınır, Tabii tabii cebine tabii konur. mutlaka. Ondan sonra derler ki hadi bakalım Kuzey. Bir de her başkanın bir sonrakine bıraktığı bir defter vardır. Mutlaka. Her zaman, her zaman bir önceki yazar bir sonrakine bırakır. Herhalde bugünlerde Obama için bir tutuklama kararı çıkaracak Trump diye düşünüyorum. Trump biraz deli, kafası kırık ama Amerika'yı bitirmeye geldiği için ben onu çok seviyorum şahsım adına. O biraz çatlak ama Amerika'yı bitirecek bir adam. Obama'dan sonra Amerika'nın ipi çekildi. Obama son sasanik şeyiydi zaten. Baba Bush, oğul Bush, Clinton, bütün bunların Onlar hepsi zaten. pedofili. Pedofili. Clinton zaten baş pedofili. Kesinlikle. Şimdi işte Trump'a verdi. Trump'la ilgili kafam çok karışık. Adam biraz çılgın. Ama adam bana göre doğru şeyler yapıyor. Amerika'yı bitirecek inşallah. Evet. Yani bize göre dediğim gibi yapsın, Kafatası bitirsin ve inşallah. Kafatası ve Kemikler Cemiyeti'ni anlatıyordun. Söze girdim. Yani Evet. dediğim gibi sizin dediğiniz gibi Yale Üniversitesi'nin bünyesine mezar adı verilen bir odaları var. Hı hı. Dışarıya tamamen kapalı. Sadece seçkin ailelerden seçilen 15 genç burada sizin dediğiniz gibi bir ritüellerle işte bir takım şantajlarla ve eğitimlerden geçip biraz dayak yiyerek öncesi bir adam ediyorlar dediğiniz gibi dövüyorlar, sövüyorlar, eziyorlar falan. Ondan sonra işte piyasaya çıkacak başkan adayı diye çıkıyor. Bu 15 seçken. Hani baktığınız zaman gerçekten para haricinde hiçbir elitlikleri, hiçbir güçleri de yok bu kişilerin. Sadece para ve güç. Yani para eğer bu güçse. Tabii şu an Evet. dünyamızda evet para güç. Ama yani Evet. düşünün bu %1'lik bir dilim ya. Ve geri kalan 99'u buna böyle nasıl diyeyim? Coin'in peşinden gidiyor. Koyun. Coin yani. O Hepimiz. yüzden gerçekten vay halimize diyorum. Hepimiz kendimi de bunun dışında tutmuyorum. Koyun. Bak hiçbir şey Biliyoruz tabii. yapamıyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Koyun gibi %99. Peşinden gidiyoruz. Ve hani yücelterek gidiyoruz. Ben hep şunu söylüyorum. Şeyh uçmaz mürit uçur derler ya. Biz bunları izledikçe, biz bunları pışpışladıkça, pop popladıkça, bunlar elit, çok yüksekler, çok güçlüler dedikçe Ya bunlar hala tavan yapıyor. bak ben bunların deterjanını kullanıyorsam, ben bunların ununu suyunu kullanıyorsam, ben bugün Afyon'a geldim, yolda bir benzinliğe girdim, baktım onların suyu. Benzinlikten çıktım, öbür benzinliğe girdim, başka marka, onların suyu. Aa, yahu ben suyum bile gitmiş. Ben de içmem o suyu. Gelirim Afyon'daki çeşmeden içerim. Değil İçmem mi? onların suyunu. Bakın ben bu konularda acayip radikalim. Ben onun kolasını da içmem, suyunu da içmem, onların ekmeğini de yemem, onların GDO'lu gıdalarını da yemem. Yemeği verelim canlar, yemeği verelim. Öleceğiz mi? Yemesek bu GDO'luları Türk tüccarları dikmez, tüccar diyorum, Türk çiftçileri dikmez ya.
Zaten çiftçinin para kazandığı mı var? Yok garibim. Aracılar kazanıyor. Üç harfliler kazanıyor. Bu üç harfliler de onların. Çoğu. Zaten öyle. Yani bunları ben daha önceki programda da söyledim. Bu adamların derdi hani kendilerinin zaten bir yaratıcı bir tanrı olmadığını zaten farkındalar. Hani Kurtlar Vadisi'nde dediği gibi kimse ölümsüz değil. Bir şeye bakar bu. Yani anladınız işte. Ne söylemeyeyim belki Evet. ülkeye takılır diye. Kurtlar Vadisi gözü tamamen kapalı mı? Tamamen gözü kapalı. Neyse adını yazın, o filmin adını soruyorlar Ice White bazen. Shot tamamen gözü kapalı diye. Ice White Shot diye bir Tamamen film. gözü tamamen kapalı filmin adı. Ya şimdi bak, Kurtlar Vadisi'nin kaçıncı bölümünde bugün bir liste gördüm ben. Kurtlar Vadisi'nde buradan bahsediyor. Var, çıkmış orada. Yani dizi mi artık? Neyse, Kurtlar Vadisi bilmiyorum. Ben dizimiz Dizi. olduğunu düşünmüyorum yani. Dizimizi Tabii değil o. bakarsanız belgesel gibi bir şey. Yani dizimizi değil o. Orada ne diyor? Hemen böyle bir 30 saniye görmüş. Diyor ki ekselansları diyor çok yaşlandı artık diyor. İmparator, Evet. yani artık aslında orada İngiliz kraliçesinden falan filan bahsetmeye çalışıyor. Tabii bir kapalı Ekselansları diyor gönderme var orada. çok yaşlandı artık, ölmesin diyor. Bebeklerin diyor kanını almak zorundayız diyor. Çocuk da diyor ki ama o zaman diyor bebekler ölecek mi diyor. Adam da diyor ki evet diyor, bebekler ölecek ama diyor ekselanslarının vücudunda sonsuza dek yaşayacak diyor. Çocuğa Kutsal bir amaç anlatıyor olur. bunu. Bekler hesabı. Allah Allah ya. Bak, Kurtlar Vadisi bunu işliyor. Biz onu, ben izlemedim de dizi izlemiyorum diye. Hı hı. Millet bunu dizi diye izledi. Aslında dizimizi değil. Herkesin Kurtlar Vadisi'ni sıfırdan başlayıp Oturup sonuna izlemesi kadar lazım. bir izlemesi lazım. Buna mukaddes de dahil. Bir izleyelim şu Kurtlar Çok derin Vadisi'ni. mesajlar var. Yani ben burada diziyi savunmayacağım ama tabii ki izlerim. Severek izlerim bir dizi. Keşke devamı da gelseydi. Orada birçok şey mesela Kur'an'ın bazı müziklerle bize nasıl empoze edildiğini, böyle sapkın şeylerin, inançların, işte şuurumuza, beynimize nasıl girdikleri bölümlerden birinde Kur'an'ın ters okunması şeklinde yapıldı. Bir müziğin arasına Kur'an-ı Kerim ezanı tersten verdiler mesela orada. Vay Abi canına. burada çok güzel mesajlar var. Dediğiniz gibi işte o hazretleri ve işte majesteleri dedikleri adamın çocuk kanlarıyla beslenip gençleşmeye çalışması, Adrenekor muhabbeti orada verildi. Çok güzel. 15 Temmuz olayı zaten verildi. İşte dediğiniz gibi konseyler ve dünyayı yöneten o elit kesim, sözde medya basın elinde tutan kişiler işte kurmuş oldukları sahte konseyler, sapkın inançlar. Hepsi zaten orada verildi mesajlar. Ama Evet. tabii gören gördü, görmeyen sadece bir mafya filmi Ben veya bir ben dizi şey miydi filmi. canım filan derken espri yapıyorum. Bana göre dizi filan değildi. İnsanların gözü açılsın. İnsanlar film izliyorlar, kitap okumuyorlar diye. O kadar güzel yapmışlar ki Allah razı olsun. Bir iki yerini sadece biliyorum. Yani hakikaten insanlar kitap okumuyor diye birileri bunu dizi yapmış. Allah razı olsun yani. Kim yaptıysa artık. Ona bile Kim şikayet ettiler çevirdiyse. bazıları. Ona bile itiraz ettiler. Yani özellikle bunları gözümüze niye sokuyorsunuz? İşte bu sapık inançları, işte örgütleri çıkartıyorsunuz. Mafyacılık oynuyorsunuz. Kan var, dehşet var. Nasıl başka türlü anlatacağız? İşte aşk şeyleri, Netflix'in istediği gibi gay şeyleri, porno dizileri varken Evet, öyle dizilere lezbiyenlik gerek kullanımı. yok sanırım. Evet. Kesinlikle. Evet. Ya ben mesela bakıyorum dışarıdaki o kadar çok yabancı kahramanlar var ki onlara özeniyorlar. Ya bir tane ne diyor? Mesela çok güzel bir TRT1'de şu an çok beğenerek izlediğim Mehmet Fethiler Sultan diye bir dizi var. Ha tamam içine kurgu katılıyor bir şey oluyor ama ya bir dön bakalım bir izle bakalım o filmde ne anlatılıyor. O Evet. Hristiyanlık alemini yapmış olduğu işte sahtekarlıklar, kendi halkına yaptığı engizisyonlar, cezalar, bir sürü şeyler. Ve Fatih Sultan Mehmet'in inancı doğrultusunda neler yaptığı. Biz bunları yüceltiyoruz dediğim gibi. Yani görüyoruz. Amerikalı mı? Tamam izlenir. İşte bilmem ne mi? İzlenir. Ama kendi tarihimiz tükaka. Ya da kendi anlatımlarımız, kendi örf, ananelerimiz, gelenek, göreneklerimiz olduğu inanç sistemin içine girdiği her şeyi çık. Derhal kapat. Peki nereden Biraz özür haberleri dilerim. oldu bu film ve senaryoyu demişler. Sevgili canlarım, hiçbir şey göründüğü gibi değil bakın. Yani bu devlet bir kurumdur. Kurum ötesinde başka bir devlet vardır. Onlar belirler ve vatandaşını, halkını, milletini nasıl uyandıracağını anlatmaya çalışıyorlar. Başka bir şey. Biliyorlardı da bakın filmle anlatıyor. Ne olacak işte, şimdi şu anda maskeler düştü. Belki de buna
Devlet büyükleri, devlet belki izin verdi de biz bunları rahat rahat anlatıyoruz. Doğru mu? Tabii ki yani bunlar Rütük'ten geçiyorsa bir şekilde bunu bilenler, inceleyenler var, analiz edenler var. Evet. Evet. Yani siz zannediyor musunuz bizim gözlemlenmediğimizi? Siz zannediyor musunuz benim her iki taraf tarafından gözlenmediğimi mi zannediyorsunuz? Her iki Ben taraf izliyor. geçen gün söyledim. Bill Gates'in önünde de benim adım var. Elon Musk'ın önünde de benim adım var. Fotoğrafım var. Bilesiniz. Yani Allah'ın izniyle benim kadim devletim var. Benim Türk aklım var. Onlar da bu işi biliyorlar. Garibim sokaktaki mukaddes biliyorsa, Allah'ın garibi biliyorsa, Allah'ın garibi kuzey biliyorsa, siz zannediyor musunuz da bunu devlet aklı bilmiyor? Öyle değil. O iş Mümkün değil. öyle değil. Zaten şöyle O iş söyleyeyim öyle Mukaddes Hanım, değil. yani Türk Bu derin devlet dizilere yani izin verilmesi, bizim bunları anlatmamıza izin verilmesi. Ha, ama bir taraftan da TikTok gibi, bir taraftan da o kadar çirkin diziler servis yapılıyor ki şimdi bir de sosyal medyada onun karısına bunun kocasına sarılmalar falan moda olmuş. Böyle bir şey yapıyorlarmış şimdi sosyal medyada. Yuh ya, çüş ya, çüş. artık dediğiniz gibi işin Evet şeyi artık kalktı. ya. Bir tepki gösterin bunlara. Sakın izin vermeyin. Yazın oraya. Kesinlikle. Terbiyesizler diye yazın. İşte yalnız dediğiniz gibi keşke onu diyebilseler. Desek zaten bu olmayacak. Diyemiyoruz. Nedense biz de uyuşturulmuşuz. Ay Ha, dememiz belki lazım. bir Dememiz şey dememiz lazım Kuzey. lazım. Sen niye gidip onun kocasına, senin kocana? Böyle şey olur mu ya? Bunun neyini normalleştiriyorsun sen? Görüyorsun işte sabah veya öğlen kuşağında izliyoruz. Kadın 6 tane 7 tane koca dolaşmış. Öbürü bilmem nesine kaçmış. Yok kaynıma gittim. Yok komşuma kaçtım. O kadar güzel doğal anlatıyorlar ki. Biz de koyun gibi merür merür dinliyoruz. Aa öyle mi olmuş? Böyle mi yapmış? Yani o kadar normalleşti ki her şey. Düşünmüyoruz ya. Yani gerçekten dediğim gibi neresinden tutsanız tutarsızlık. Ve dediğiniz gibi çok güzel bir noktaya değindiniz. Türk devlet aklı gerçekten kimsede yok. Ben Türk milletçisi bir insanım. Tabii ki dünya insanlığını seviyorum. Herkesi kimse elde etmeden kafatasçı falan asla değilim. Ama Türk devlet aklı Amerika'da da yok, İngiltere'de de yok, Fransa'da yok. Bizim büyüklerimiz yani ta en önden Süleyman Şah'tan tutun da bugüne kadar kim varsa artık Metehan'dan şöyle hep büyük güçler tarafından yönetilmiş ama onlar perde arkasında kalmışlar. İşte kimileri aksaçlar der, kimi aksakallar diyor, kimisi şunlar bunlar diyor. Ama Türk derin aklı Mu'ya kadar sizin dediğiniz gibi Mu'ya kadar uzanan derin bir zihniyet ve bilinçle bu yayılıyor zaten. Var o yani bu bizde var. Ve biz de atalarımızı küçümsüyoruz. Biden diyor ki biz bu Türklerle baş ederiz de diyor. Benim anlayamadığım bir şey var diyor. Çözemediğim. Bunları bir türlü çözemedim. Çözeceğim ama diyor. Aslında onu da ölüp klonlamışlardır Ömrü da. ömrü vefa etmez Adam onun adam çocuğu. havayla tokalaşıyor. Hava böyle elini havaya atıyor, dönüyor arkasına. Tokalaşıyor havayla bir de konuşuyor. Yani aslında cinler dediğimiz Anunnakileri görüyor herif. Adam normal değil ki. Değil. Reptilyan zaten. Görüyor havayı. Biz buradan hava gibi görüyoruz. Adam arkasını dönüyor. Hatırlamıyor musun? Resmen yani. Hatırlamam olur mu? Toplantının ortasında Kafasına tokalaşıyor göre böyle. dönüyor. Zaten yani yeni çekilen görüntülere baktığınızda Mukaddes Hanım yani şu an bizi izleyenler de görüyorlar. Baksınlar internette videolar. O kadar şey var. Hillary Clinton su içiyor ağzından bir şeyler çıkıyor. Biri robot gibi hareketler ediyor. Bir deniz gibi olmayan kişilerle konuşuyor. Birisine bakıyorsunuz Elon Musk saçma salak hareketler yapıyor toplantıda. Ya bunlar zaten normal değil. Bunlar insan değil ki. Dediğiniz gibi artık metafizik varlıklarla mı görüşüyorlar? Uzaylılarla mı görüşüyorlar? Kendilerince rahmani varlıklarla mı görüşüyorlar? Ya bunlar başka bir şuur halindeler. Zaten saflar belli olmaya başladı artık. İyi ve kötünün savaşı çıktı ortaya. Eskiden bir şekilde absorbe ediliyordu. İyi kötü karışıktı. Ama artık gerçekten bizim de nerede durmamız gerektiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Hı 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 hı. Ben öyle düşünüyorum en azından. Yani savaş Vallahi. karşıtı asla değilim ama bilinçlenerek, uyanarak, vicdanları dürterek bir şekilde hazırlıklı olmamız gerekiyor bizim. Bak şimdi canlarım. Devlet aklı var da hala uyuyor. Niye devreye girmiyor diyorsun da. Sevgili Senay kardeşim. Devlet aklı o kadar çok şeyi yönetiyor ki. Şimdi Teşkilat diye bir dizi var. O diziyi izleyin. Yeni böyle 2,5 saat olmaması lazım. O dizinin yarım saat olması lazım. Uzatıyorlar da uzatıyorlar. Para olsun şey olsun diye ama aslında yarım saati çok güzel. Yani
Devlet aklı o kadar çok şeyi yönetiyor ki şu anda bütün sınırlar, bütün komşular, bütün dünya nasıl Anadolu'yu yok edebilirim, nasıl Anadolu halkını yutabilirim, yiyebilirim, nasıl Anadolu'yu çökertebilirim. Ekonomik kriz zaten bir savaş. Yani birçok ülkeye demokrasi götürürlerken Türkiye'yi de ekonomik savaşla aslında bitirmeye çalışıyorlar. Ama benim halkım sabırlı, sesini çıkarmıyor, dinliyor, bekliyor. Çünkü elindekiyle yetiniyor. Hala biz komşuya bir kaşık çorbamızı bölüşebiliyoruz hala. Eskisi gibi değil. Ama Anadolu şehirleri biraz daha İstanbul gibi değil yani Anadolu şehirleri biraz daha bölüşmeyi, paylaşmayı biliyor. Hele köyler, kasabalar hala insan, hala birbirine bağlı. Biz ekonomik bir savaşın içindeyiz aslında. One Minute'dan beri. O gün bizim ipimizi çektiler. O gün biz aslında gerçek yüzümüzü gösterdik diyebilirim yani. İlk defaydı ve o günde zaten 1 dolar bir günde 1 lira 1 dolardı bir günde 4 liraya çıktı. Ah devlet aklı hangi birine yetişsin? Devlet aklı nereye yetişsin? Yani biz ayakta durmaya çalışıyoruz. Lütfen, lütfen, lütfen devlet aklı nerede demeyin ne olur. Bizi de devlet aklı gibi düşünün. Biz boş değiliz. Devlet aklı kim? Sensin. Benim. Devlet biziz canlarım. Bakın sokakta yürüyen hani o satıyorlar ya hurdacılar Öyle bakıyor. satıyorlar. Hurdacılar da devlet aklı. Hiç bilmediğin bir ayakkabı boyacısı da devlet haklı. Senin hiç bilmediğin küçücük bir bakkal dükkanı da, bir ayakkabı tamircisi de sevgili canlarım. Siz bakarsınız dışarıdan bu ayakkabı tamircisi dersiniz, küçümsersiniz. Ama öyle bir devlet haklıdır ki şaşarsınız sevgili canlar. Çünkü devlet haklı dendiğinde önce devlet gelir, sonra can gelir. Önce devlet, sonra can gelir bakın. Devlet aklında aile de görmez gözün, canını da görmez gözün. Devlet öyle bir şeydir. Onun için devlet haklı madem var nerede demeyiniz lütfen. Oldu mu? Devleti ayrı yere koyuyorum. Hükümeti ayrı yere koyuyorum. Devlet aklını ayrı bir yere koyuyorum. Tamam? Zaten hükümetler gelip aslanım. Yani bugün siz varsınız, ben gelirim, öbür gün başkası gelir. Ama hep bir kalıcı şuur var. Yani devlet hakkı dediğiniz gibi var. O yüzden kimse devletine küsmesin. Kimse de bölücülük faaliyetlerine meydan vermesin. Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Arap'ı, Çerkez'i kim varsa Aynen. hepimiz bir Aynen. bütünüz ya. Benim kanım sallıyorum mavi akıyor da seninki yeşil mi akıyor? Onunki kırmızı akıyor da benimki mor mu akıyor? Ya biz kız alıp kız vermişiz. Birbirimizle geçmişiz, kenetlenmişiz. Evet. Doğu'da mesela Aynen. benim çok sevdiğim bir program var. Çok sevdiğim bir program var. Chaos Show diye belki izliyorsunuzdur. Çok komik bir program, böyle izliyorum. İsmi aklıma gelmiyor. Şu Hayrettin diye bir şey var. Sunucu var. Orada bir tane böyle bir doğulu bir abimiz var. İşte hatta ismi şu an aklıma gelmiyor da 4380 diye bağırıyor, böyle bir esprisi var. Şimdi o adamı baktığın zaman programda sizin dediğiniz gibi yani böyle komik, hani sanki vurdum duymaz, cahil, cühela bir adam çıkıyor karşınıza görüntüde. Hani böyle saçma, sadece sosyal medya fenomeni gibi bir adam. Ama adamın geçmişine bir bakıyorum, doğuda birçok çatışmaya girmiş terör örgütüyle. Ve vatan millet sevdalısı bir insan. Dediğiniz gibi yani bu dağın, taşın, kurdun, kuşun, böceğin altında bile Türk aklı var. Yani Türk derken tek bir şey değil. Hepimiz kapsayan anlamda söylüyorum. Doğusu batısıyla önemli değil. Biz hepimiz bütünüz. Öncelikle devletimize güveneceğiz. Halkımıza güveneceğiz. Sonra siyasilerimize güveneceğiz. Zaten devleti seçen de bizi, yöneten de biziz aslında. Yanlış ya da dediğim gibi tokat vurmasını da bilmeli. Yanlış güzel yaptı da alkışlayabilmeliyiz de. O yüzden ben gerçek bir vatan evladı olmaya çalışıyorum kendi çabamla. Olabiliyorsam da ne mutlu. Dediğiniz gibi hepimiz bu şeyin bir taşıyız. Mihenk taşıyız. Seni beni yok bu iş. Bir kurtarıcı beklemeyelim. Hep devlet yapsın, devlet görsün, devlet şöylesin. Ya sen ne işe yarıyorsun o zaman ya? Sen ne işe yarıyorsun? Derdin sadece yiyip içip tüketmek ya da her şey mi yapmak mı? Muhalefet olmak mı? Ya o yüzden de gerçekten devletimize sahip çıkalım arkadaşlar. Yani bu devletin veya bu Türkiye'nin başka gidecek yerimiz yok bizim. Çocuklarımıza da sahip çıkalım, devletimize de Gitmeyiz sahip ki çıkalım, zaten. Biz inancımıza da. gitmeyiz. Biz ölürüz yani. Biz gitmeyiz. Ölürüz de Ben, gitmeyiz. ben Almanya doğumluyum. Bana hep diyorlar ki git Almanya'ya, git Almanya'ya, git Almanya. Hani daha imkanları var, şu su var, bu su var. İnanın gram zerre, bakın gram zerre umurumda değil. Alman'ın Euro'su da onun olsun, Alman'ın şeyi de şey olsun. Ha belki ben burada biraz daha sefalet içinde yaşayacağım onlara göre.
Belki daha zor şartlarda öleceğim ama Rabbim bana ekmeğimi veriyor. Ben burada doğdum büyüdüm. Allah nasip ederse bu topraklarda öleceğim. Ben gittim Afganistan'da NATO'da askerlik yaptım. Ülkem için yaptım. Bugün çağrısına gene yaparım. Çok net söylüyorum. Bugün çağrısına gene yaparım. Ben de O yüzden yaparım. de hani vatan millet bilinci çok ayrı bir şey. Devletimize güvenelim. Yani milletimize, halkımıza güvenelim. Ne olsun? Sadece güvensinler. Ve çocuklarımıza, evlatlarımıza sahip çıkalım. Konumuzun başına söylediğiniz gibi. Onlar bizim geleceğimiz ya, yarınlarımız. Bir de yani Evet. evlat meselesi bambaşka bir şey. Her şeye alışabiliyor insan ama o küçük yavrulara yapılan işkence gördüğüm zaman ben diyorum ya midem bulanıyor. Nefretten böyle içimden bir bambaşka kuzey çıkıyor. Duvarları yumrukluyorum sinirden. Sevgiden, kardeşlikten, barıştan bahseden ben elimden gelse kendini lif lif böleceğim, parçalayacağım, atomlarına ayıracağım herifleri. Amerika yavaş yavaş tarihinin sonuna doğru gidiyor. Bana göre beşe bölünecek. Ben 5 diye bekliyorum. Geçen sene de altını yıl sonunda 5.000 diyordum. Sen şizofren misin diyorlardı. Eksik söylemişim meğer. Özür dilerim yani. Böyle şey söylüyorum. Ben rüyada geliyor söyleyiveriyorum yani. Allah'ın yani evet, saf böyle kullarından biriyim ben ya. Neyse şimdi Amerika beşe bölünecek. Çok da okurum, entelektüel bir insanım. Onu da parantez içinde söyleyeyim. Haksızlık etmeyeyim kendime. Hakikaten çok okuyan bir insanım. Normal okumam, bir de ben okul kitaplarını okurum. Arkasından Avrupa'ya sıra geliyor. 4-5 sene önce Rusya Ukrayna'ya girecek, arkasından İsveç'e girecek dediğimde herkes dalga geçmişti benimle. Bir doktor grubunun içinde söylemiştim. Sen ne içiyorsun demişlerdi bana. Eczacım demişlerdi. Sonra arkadan Ukrayna'ya girdi. Yani oralar çünkü hissediliyor. Yani siyasi bilimlerin bütün 4 yıllık okullarını, kitaplarını getirip okudum. Bir de 10 sene inceledim onları yani. Siyasetin arkasındaki görüşlerini, duruşlarını, bakışlarını bilirim ben onların. Öyle de bir şey. Sosyolog ve psikoloji bitirdiğimi ve sosyolojiyi de bitirdiğimi de söylemek isterim buradan. Hepsini birleştirdiğinizde normal bir şey çıkmıyor. Makyavelizmi iyi bilirim yani. Ee, Sun Tzu savaş sanatını iyi bilirim. Herkese de çok önerdim. Her yerde öneririm. Sun Tzu savaş sanatı. Benim canlarımın hepsinin okuması lazım. Üçer, beşer, onar kere. 7 tane filan var aynı kitaptan, seri seri. Her çıktığında aldım. Bilmemiz lazım bizim Sun Tzu'nun savaş sanatını. Sun Tzu diye geçiyor. Sun Tzu diye geçiyor. Her neyse. Şimdi ne diyecektim? Konuyu nereye getirdim? Kendimi Herkesin öldüm. okuması gerekiyor dediniz, bilinçlenmek adına mı? Avrupa çökecek dediniz, dağılacak Ha, dediniz. Avrupa çökecek. Çünkü Rusya, Ukrayna, daha sonra İsveç'e girecek. İsveç bir günde anahtarı verecek demiştim. İsveç arkasından Avrupa Birliği'ne girme çabaları içine girdi. Çünkü bir günde düşecekti. Polonya var işin içinde. Ondan sonra Ruslar kesinlikle, yaşarsam da yaşamasam da göreceksiniz, Almanya'ya girecek. Hala St. Petersburg'un intikamını almadılar. Orası 2 sene zapt edildi Hitler tarafından. Onun intikamını almak üzere Almanya'ya girecekler. En son Almanya düşer. Fransa, Macron başına geldiği anda ipi çekilmişti zaten. Cizvit okulunda yetişen Macron 20 sene, 20 yaş büyük hocasıyla evlendirildi. Vay neymiş aşk hikayesi. Bırak ya, ne aşk hikayesi kardeşim. Biz Cizvitleri bilmiyor muyuz ya? Cizvit Osmanlı okullarını bilmiyor muyuz? Sen kime yutuyorsun? Kime yalan söylüyorsun? Kime ya? İnanamıyorum yani. Macron'la birlikte Fransa'nın ipini çektiler. Fransa gider. En son Almanya gider. İtalya, umarım İtalya, zaten Vatikan mutlaka çökecek. Vatikan'ın o satanikliği, o vahşeti, o yalanı. Vatikan çöktüğü anda Roma çöker zaten. En tehlikeli Roma. Bence Almanya ile Roma en sona kalırlar. Avrupa biter en sona. Ama İngiltere kesinlikle kraliyet. İngiltere kraliyeti, o Cizvit 3 aham var. Onun altında siyah papalık var. Üçlü konsül var. Onlu konsül var. Altında kim var?
krallıklar var, kraliyetler. Bunların en başında İngiltere kraliyeti var. Yani bugün ailelerin de başında o var. İngiltere kraliyeti çöktü mü zaten Amerika demek İngiltere'ye bağlı bir şirket demek. İsrail demek. İsrail diye bir ülke yok. Bu ailelerin bir uzantısı diyelim İsrail'e. Yani gerçekten orası da bitecek. İngiltere'de en son Almanya ve İtalya kalır. Onlar da bittiğinde asıl tehlike geliyor Çin. Siz asıl Çin'den korkun sevgili canlarım. Gümbür 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 Çin geliyor. İşte Çin ve Türk Savaşı başlar. İşte Gelecek Gog ve Magog. 60 yıl. Bu da tarihe geçsin. 60 sene sonra Çin ve Türk Savaşı'nı tekrar görüyor olacağız. İşte Yecüc Mecücler bilmem neler hikayesi. Seyredin. Ama Amerika ve Avrupa'nın ipi çekildi. Almanya'daki ve Avrupa'daki canlarım lütfen Türkiye'den mülk alın diyorum. Türkiye'den mülk alın, yerlerinizi terk etmeyin. Yarın oralarda sıkıştırıldığında ırkçılık çıkacak. Irkçılık çıktığında yavaş yavaş memlekete dönersiniz. Ama memleketten kendinize tarla alın, takka alın, eski topraklarınızı satmayın. Bunu çok söyledim zaten. Durumun özetini sende yaptım var ya. Doğru Sende söylüyorsun. O yaptım. yüzden 2019'da konuştuklarım şimdi çıkıyor ya. Bak şimdi de bunları bir kez daha senin yayınında toparladım. Seni susturdum. çok Kendim önemli. konuşuyorum. Kuzey, buyur bir taneciğim. Buyur canım. O yüzden boşuna demiyoruz Kızıl Elma, yani bizim Kızıl Elmamız, hedefimiz, ülkümüz zaten hiçbir zaman bitmedi. Eninde sonunda o gerçekleşecek. Hani Allah'ın adaleti bir şekilde tecelli edecek ve dediğiniz gibi Vatikan kalmayacak. O pislik yuvaları tek 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 kurutulacak. Evet. Ha, Çin de geliyor mu gelsin. İkinci bir set daha yaptırırız. Hiç sıkıntı değil. Allah nasip edecek. O günleri de göreceğiz. O yüzden dediğiniz gibi hadislerde de geçiyor. Doğrudur yanlışlık tartışması var. Hani diyorlar ya, Türklerle savaşmadığı sürece kıyamet kopmaz. Bak Allah'ın doğuda bir ordusu vardır. Onlara kırmızılar der, paranteze Türkler der. Onlar size bak. saldırmacıken saldırmayın. Yani çok fazla şey var ve Allah dediğim gibi kendisine baş kaldıranı işte o doğudaki ordusuyla cezalandırır diye söylüyor. O zamanlar yakın. Hani bize kimse de demesin ki burada siz bugün UFO'lardan girdiniz, uzaylılardan çıktınız, yeni dünya düzeni, nereden girdiniz gittiniz, milliyetçi konulara girdiniz diyebilirler. Biraz siyasete kaydık gibi. Ama yani işin özü bu. Ne yapalım, kıvıralım mı? Varsın bizi sevmesinler, varsın desinler ki bunlar milliyetçi, varsın bunlar desinler ki şöyle şöyle. İşte biz bunları konuştuğumuz için bizi sevmiyorlar. Ben inadına konuşacağım değil mi? 9'dan kovuyorlarsa 10. köydeyim. 10'da değilse 11'deyim. Her zaman da söyleyeyim. Varsın beni ünlü yapmasın, sevmesinler, nefret etsinler. Umurumda bile değil. Yani sizin içine geçen aynı şey yukarısı. Seni çok seviyorum Kuzey. Yani biz artık el veriyoruz. Biz artık belli bir Allah yaşa, razı belli olsun. bir kemale geldik. Biz el veriyoruz artık size. Yani hani buralarda daha ne kadar buralar. Ha ben öldüğüm güne kadar buradaymışım. Onu da yeni öğrendim. Ben öldüğüm güne kadar buradayım ama artık ondan sonra siz devam edeceksiniz ve ben seninle gurur duyuyorum. Allah razı Genç, olsun. gencecik bir canım. Böyle bu işleri hani lay lay lom senin yaşındaki insanlar barda tavernada vakit geçirirken sen bunlarla kafa yoruyorsun. İyi Hiç ki sevmiyorum. varsın. Hiç Sen sevmem. çok Siz de iyi ki kıymetlisin. varsınız. Çok kıymetlisin sen. Allah razı olsun. Sen Kalp kalbim kıymetlisin. kaçmış. Yani sizlerin dediğim gibi sevgisine, ilgisine Canım layık olmaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar, bakın bu saatte bile bizi kaç kişi izliyor. Onlar da iyi ki varlar. Bir şeyler verebiliyorsak ucundan ya şu kadarcık. Belki birisindeki milliyetçilik duyguları uyanabilir. Belki kimisine vicdanına hitap edebiliriz. Kimisine belki cevap bulamadığı soruları ufacık bir ışık olabiliyorsak ne mutlu bize. Ben başka bir şey istemiyorum. Para, mal, mülk, şan şöyle. İnan gram umurumda değil. Hiçbir şey umurumda değil. Ben bu bilinçle doğdum, bu bilinçle öleceğim. Ben sporcu da olabilirdim, müzisyen de olabilirdim. Dediğiniz gibi barda pavyonda sürtüyor olabilir, başka şeyler kullanıyor olabilirdim. Hiç öyle bir derdim olmadı. Olmayacak da. Allah nasip ederse kendi kızımı da çocuğumu da evladımı o şekilde yetiştireceğim. Benden sonra zaten lafınızı veriyorum, komik bir şey anlatayım. Benim kızım da o bilinçle doğdu herhalde, biraz armut dibine düşer derler ya. Evindeki fotoğrafları gördü bir gün, uzaylı çerçevelerin falan var, resimleri var. Baba uzaylı, uzaylı. Hemen parmağıyla göstermeye başladı. Daha geri gelmez.
Sen nereden biliyorsun? 4 yaşındasın daha, sen parmağınla ne uzaylısın, ne anlatıyorsun? Ama işte o bilinçle doğdu. İnşallah da bozulmaz. Evet. Evet, evet. İyi ki varsın. Bunları çok Teşekkür konuşacağız. ediyorum. Yeni dünya düzenini konu başlığının içine aldık. Yeni dünya düzenini işte biliyorsunuz. Yeni dünya düzeninin konusu insanlık nüfusunun 500 bine indirilmesi. Albert Pike'ın 1853 yılında yanılmıyorsam Hı hı. Yellowstone'da var. 3 tane mektup yazması. 3 mektupta Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Üçüncü Dünya Savaşı'nı anlatıyor. Ama savaşları daha yani 1800'lü yıllarda düşünebiliyor musunuz? Tek tek anlatmış. Hepsi olmuş. Üçüncü Dünya Evet. Savaşı'nı da işte bu şekilde anlatıyor. Diyor ki Siyonizmle işte milliyetçiliğin şeyidir diyor hani kavgasıdır diyor. Şu anda Üçüncü Dünya Savaşı'nın içindeyiz. Üçüncü Dünya Savaşı topla tüfekle olacak bir savaş değil. Üçüncü Dünya Savaşı işte ekonomik savaşlar, jeotermal savaşlar içinde bulunduğumuz şekilde Biyolojik yapılıyor. savaşlar. Güneşe gözlük giydirmeler, harp teknolojisi, işte yeni dünya düzeni 500 milyona indirmeye çalışıyor. Albert Pike orada da onları yazıyor 3. maddede zaten. Ama 500 milyona indirmeleri mümkün değil. Öyle bir şey Mümkün değil. olmayacak Allah'ın izniyle. Öyle bir şey olmayacak. Fakat çok da insanın yani çok da insan zarar Olumlu bakamıyoruz görebilir. bu şey. 2032 yılına kadar çok insan zarar görebilir diyorduk 2019'larda. Nihayetinde de çok insan öldü pandemi sürecinde. Kaybettik. Virüsten değil de birçok sebepten kaybettik onları. Hı hı. Ve ne hikmetse 2019-2020 yılında hiç kimse kalpten ölmedi, tansiyondan ölmedi, trafik kazasından ölmedi. Bütün ölenlerin hepsi virüsten öldü. Allah Allah yani 24 saat virüs şu kadar kişi şu şehirde öldü, bu kadar kişi bu şehirde öldü. Sadece haberlerdeki konu buydu. Bir de Yani diri diri gömülen insanlar var Mukaddes Hanım. Hani hepsini geçiyoruz. Şimdi yolda yürüyor adam, pat düşüveriyor, ölüyor. Misal kriz geçiriyor ya orada, onlar görüyoruz. çok komikti. Titreye Yani titreye ölüyorlar. Onları çok anlattım ben. Ya o dönemde yürüyor böyle yolda titreye 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 yere yatıp ölüyor. Bir stadyuma doldurmuşlar bütün virüslüleri, koronavirüsleri stadyuma doldurmuşlar. Ama elektrik çarpmış gibi hepsi böyle titriyor falan. aynen. Ben benim eczanem hastanenin yanında dedim ki sevgili dedim doktorum dedim acil serviste şeyde çalışıyor yoğun bakımda. Dedim bu insanlar Covid'de ölüyorlar mı? Ölüyorlar eczacım. Dedim titreyerek mi ölüyorlar dedim. Nasıl yani dedi. Böyle dedim elektrik çarpmış gibi mi ölüyor? Nasıl yani dedi. Dedim yani öyle servis yaptılar elektrik çarpmış gibi millet stadyuma toplanıyor. Sonradan anladım ki bunlara 5G şeyi de vermişler o arada. Yani Oh, denemeleri sıvıyı onlar üzerine vermişler. yapmışlar. Bunlara sıvıyı vermişler. Çipi takmışlar. Tamam mı? Çiplemişler. Hı Ondan hı. sonra da elektrik direklerinin önünden geçerken de şeyi veriyor. Dalgayı Pili. veriyorlar, bir frekansı. Dalgayı veriyor. İnsanlar o frekansla ölüyorlardı. Toplamışlar şeye, stadyuma. Nasıl deneyler yapıyorlar bak. Bir de onları virüs diye servis yaptılar insanlara. İnsanların ödü koptu, aşı oldu millet, sıvı oldu ya. Ya yok, yarasa Hatırlayabiliyor yediler. Düşünebiliyor Yarasadan musun? kaptı. Şaka mısın sen ya? Şaka mısın? Ben bunları o zaman söylüyordum. Kimse Biz de titriye söyledik. titriye ölmüyor canlar diyordum. Virüs oldum. Covid oldum herkesten önce. İlk olanlardanım ben. Böyle yayın yapıyorum her gün 4 saat. Ben 4 saat hiç unutmuyorum. Profesör Doktor Gazi Özdemir'le hocam galiba bayılıyorum dedim. 2 saat yaptım ara verdim ne olur bitirelim. Çok ateşim var dedim. Burnum koku almıyor tıkalı. Perişan oldum. İlk olanlardanım. Tamam hocam bitireceğim Mukaddes Hanım dedi. Yere yattım. Kaydımı yaptım. O arada kayıt yaparken dedim herhalde yerden kalkamayacağım artık. Yerden zor kalktım. Sandalyeye oturdum. 2 saat daha yayın yaptım. Elimde böyle şeyler, ökaliptüs yağları falan burnuma süre süre. Düşünebiliyor musun? Ortalıkta virüsü yaşadım. Yani kasıtlı yaşadım. Bakın dedim, hiçbir şey olmuyor, ölmedim. Yani aromaterapetik şeylerle, bilmem nelerle evin içinde bir haftada geçti. İşte Gerçekten bunları canlarımın önünde yaşadım. yani çok güzel söylediniz. Ben dediğim gibi benim de hep aklıma takılırdı o sahne. Patır patır düşmeler, işte titremeler var.
Bir de çok dikkat çekici bir şey var. Hani çocuk kaçırma olayları zaten yapılıyor ülkemizde, gördük. Hala da devam ediyor. Bu Evet, Epstein denilen ya da Epstein diyorlar neyse. Bu yaratık zaten ölmedi. O garanti. evet, Onun evet, türevleri de evet. devam ediyor. Hani birçok örgüt var. Bunun Evet. ismini saymayayım. Bu adam O ölmedi. Bu yaratık garanti. canlar insanlar hastalıktan ölmedi. D vitamini eksikliğinden ve yanlış tedaviden öldüler. Bilginiz olsun. Bir de üstüne Evet, üstlük öldürüldüler. evet. Birçok yaşlımıza buna Sen enjekte öbür ettiler ve konu, sen öldüler. öbür konuya geç. Öbür konuya geç. Yayın Heh, tamamen kaldırılmasın. Ha, ama ölmedi değil mi yani, adam? Adam ölmedi. ölmedi. O adam ölmedi. Yani kolundaki dövmesi, kulağının yapısı, burun yapısı, nereden bakarsanız bakın hiçbir şey uymuyor ki adama. Ne kilosu ne şekli şemali. Artı niye o görüntüler kesiliyor? Niye hapishaneden hani o tam şey kapıyı gören kısımdaki görüntüler hep kesik. Hı Bu hı. hani şey Rixos otellerinde de oldu. Belki gördünüz televizyonda. 16 yaşında bir kardeşimiz öldürüldü. Bir takım şeylere şahit oldu. Telefon kamerasına görüntü çekti diye. Ki ailesine gönderdiği mesajlar içerisinde bile burada çok iğrenç şeyler oluyor falan diye mesaj atmış. Bu medyaya da yansıdı. Devletimizin acilen gerek bu yani depremlerde kaybolan gerekse işte bu pandemide öldü, yok edildi, kayboldu bilmem dedikleri olay mutlaka yaratması lazım. Bunlar bir zincirleme reaksiyon ve içimizde hala o Epstein'in kopyaları yaşıyor. İçimizde de var. Ve uzantısını, Türkiye uzantısını rica ediyoruz, talep ediyoruz. Devletten Türkiye uzantısını indirmesini, maskeleri düşürmesini, ne kadar siyasi iş adamı, yazar, çizer, artist, aktör kim varsa ortaya dökmesini ve bunların hepsinin de cezasını kesmesini rica ediyoruz. İndirsin maskeleri devletim. Kesinlikle İndirsin yani maskeleri. Türkiye ayağının maskelerini indirmesini rica ediyoruz. sıfırdan bir Vatan, düzenleme yapılması lazım. vatandaş olarak, Türk halkı olarak rica ediyoruz. Öncelik bu olmalı. Kesinlikle. Yani her şeyimiz aslında yeni baştan sıfırdan bir kanun çizelgesinde yeniden düzenlenip gerçek birimler oluşturulup bunların tek tek toparlanması lazım. Bu çürük meyveler kasadakileri de bozuyor. Çocuklarımız ahlakı bozuldu, inançları bozuldu, izlediğimiz şeyler bozuldu. Düşünmüyoruz, tartışmıyoruz. Ya adama bir şey soruyorsun, adam mal mal bakıyor böyle etrafına. Ya verecek cevabı yok. Zombi bir toplum olduk. İşte bunların tek tek toparlanıp bir şekilde Aslında cezalandırılması gerekiyor. aslında bütün canlar, herkes CİMER'e yazsa, Epstein'in Türkiye uzantısının deşifre edilmesini istiyoruz diye. Katkısı olur mu acaba? Eğer içimizde hainler yoksa, yani onlara hizmet edenler yoksa mutlaka olur. Ama ben zannediyorum bunlar çünkü her yere kılcal damarlara kadar sirayet etmişler. Evet. Biliyorsunuz FETÖ olayında da gördük bunları, aynısını yaşadık. Hani daha söyleyecek çok söz var da ben Ki söyleyemiyorum onun da YouTube. tamamen temizlendiğini düşünmüyorum her yerden. Kesinlikle temizlenmediler. Yani tabii ki el atıyorsun ama at izle it izinin birbirine karıştığı bir dönemde olduğumuz için kimin ne olduğu belli değil aslında. Ama çok detaylı bir çalışma yapılıp bunlar incelenip sık dokunusa çıkartılır bir şekilde. Evet. Ya kusura bakmasana ben bugün çok doluyum. Bir de böyle varyans etmeyi seviyorum. Özellikle hani kendime de hakim ol çünkü duygusal bir insanım. Yeri geldiğinde çok öfkeli Hayır, olabiliyorum hayır olaylara duygusal karşı. olmadan. Bak Kuzey. Şimdi bütün bunlar konu. Ben bir de şeyden de çekiniyorum. Yani bunlar bunu deşifre ettiler ya. Bu kadar şey deşifre edildi. Maskeler düşürülüyor. Dosyalar açılmaya başlandı. Bu dosyalar neden açılıyor? Bu dosyaların açılmasına kim izin verdi? Neden şimdi servis yapıldı? Yani Bir de neden? dosyalar açıldı mı? Sadece açılıyor. Geçen sefer de açmışlardı ama devamı gelmiyor işte. Sorun orada. Göstermelik bir gündem veya birilerini tehdit etmek ya da bir yönetimleri değiştirmek için bir şey yapıyor olabilirler. Hani belki Trump'ın kararlarından dolayı mesela Trump'ı korkutmak için yapılan bir hareket olabilir. Geçenlerde gördüğünüz işte bir adam Yahudi geldi Trump'ın boynuna sarıldı misal. Hani akıllı ol bak hani sen biraz bizim çizgimizin dışına çıkıyorsun falan dedi Tabii tabii. gibisinden. Bir kulak çekme Trump da operasyonu da olabilir. tehdit ediliyor olabilir. Şimdi bak Trump'ın da bilmem kaç 155 yerde mi ne adı geçiyor. Şimdi Tabii adı tabii. geçiyor olması yani aslında birinin orada adının geçiyor olması %100 pisliğe bulaştı anlamına gelmiyor. Tabii. Yani
Bütün samimiyetimle söylüyorum. Sen de ben de belki Amerika başkanı olsak oradaki iş adamları bir adaya Davete gidiyoruz gitmişsiniz değil gerçekten. mi? Belki giderdim. Yani sence benim gibi bir insan oraya gitmiş olsaydı bunların içine bulaşmış olabilir miydim? Ya Hayır, mümkün değil. olamazdım. Ama Zaten ama zaten bu o servis yapmadıkları insanlar da vardır. Hı hı. Bulaştırmadıkları insanlar da vardır. Poz vermek istemiştir. Yani poz vermesi bile adamı götürmeye yetiyor zaten. Tabii, tabii. Ama Zaten bunlar da kasıtlı Trump'ın da yapılıyor. bunlarla pozları var. Trump'ın bunlarla pozları var. 300 küsür yerde adı geçiyor. Bak, herkes bulaşmış. Belki de. Türkiye'de bir siyasi bulaşmış. Türkiye'de 3-5 kişinin Oteller adı sahibi geçiyor mu şu çıkıyor. anda? 3-5 kişinin adı geçiyor mu şu anda? Gerçekten geçiyor 3-5 kişinin adı. Fakat adının geçmesi, o yani yazışmaya dahil olması, yani illaki içinde dahil olduğu anlamına gelmez. Fakat bütün listelerin incelenme, adı geçenlerin incelenmesi lazım. Kesinlikle. Gerçek, hakikat ya da değil. Yani Trump tehdit ediliyor olabilir. Onun için servis edilmiş olabilir. Ya da el altından Trump eğer hiçbir şey yapmadı da bu oraya gitti geldi veya onlarla görüştüyse, çünkü bir devletin bir yerinde adam. Eğer iletişim kurdu ve bir şey yapmadıysa el altından bunları servisle yaptırıyor olabilir. Trump'ın da parmağı olabilir. Adam Tabii ki de, çünkü tabii ki de. normal değil, kafası kırık biraz. Bir küreselle aşk yaşıyor, bir küreselle düşman oluyor. Ne yaptığı belli değil adamın. Yani vardır onun da bir planları ya da arkasında birileri vardır. Yani hakikaten arkasında birileri vardır. Fakat iyi düşünmemiz lazım. İyi düşünmemiz lazım. Yani bu servis yapılan şeyler. Ben de yapıyorum bunları. Ben de çok anlatıyorum 2019'dan beri. Fakat korkmadan, aklı başında, öfkelenmeden, senin yaptığın gibi duyguya kapılmadan, soğukkanlı bir şekilde herkese anlatmamız lazım. Çünkü bilmek yarı yarıya, aslında korkmamak gerekir. Bilmek uykudan uyanmanın bir kısmıdır. Yani en azından çocuğunu parka götürdüğünde büyük annesi, dedesi ya da annesi, babası her neyse parka götürdüğünde gözünü ayırma. Ne yapıyorlar? Reisler görüyoruz. Götürüyor, babaanne götürmüş parka. Adres soruyor. Adres nerede diyor. Adresi gösterirken öbür kadın götürüyor çocuğu. Yani artık tek başına anneannenin, babaannenin götürmesi de iş değil. Gözünü çocuğundan ayırmadan çekil kardeşim, adresi yok sana demesi lazım artık. Ben mi adres sordum? Kardeşim adres ya da çocuğu kucağına alıp öyle anlatacak adresi yani. Artık Tabii. çocuğunuzu gözünüzün önünden ayırmayacaksınız ya. Bu kadar basit. Benim Böyle bir kızım şey Nokta istiyorsun. Mukaddes Hanım. Burada hani şu değil. Tabii ki gözümüzün önünden ayırmadan bilinçlenelim, araştıralım, edelim şu bu, ama bunun sonu gelmiyor. Ya bugün Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta deprem oluyor. Yarın Van'da deprem oluyor. İstanbul'da oluyor. Gene aynı olayları biz gene yaşayacağız. Ve bunlar Yani hala neden biliyor musun? Neden biliyor musun? 700 kişi şurayı izliyor. Yarın akşama kadar 30 bin 40 bin kişi izleyecek. YouTube kanalım Allah'ın garibi büyüyemedi. 3 senedir öyle duruyor. 230 bin mi kaç bakmıyorum, üzülüyorum. Adam orasını burasını açıyor. 1 milyona gitmiş. aynen öyle. Garip Aynen öyle. mukaddes, kimsenin takip ettiği yok. Takip edilmediği için öne çıkma. Ben bu yayını yarın 8'de YouTube'a koyacağım. Kimse izlemeyecek Kuzey. Neden mi? Kimse YouTube önermiyor. YouTube diyor ki ya takipçi gelmiyor. Kimse izlemiyor. Yani öne çıkarmıyor. Benim canlarım, ben ne diyeyim Allah aşkına? YouTube'dan izleyin. Allah aşkına YouTube'u beğenin. Üye olun. Ne diyeyim yani, ben ne diyeyim? Şuradaki 700 canımla kala kaldım. Öyle düşünmeyin. Hani derler ya, niteliktir önemli olan nicelik, pardon, nicelik değil de nitelik miydi? Tam tersi oldu galiba. Önemli olan kaliteli insanların olması. Şu an burada 700 kişi var ama emin olun, bakın orada mesela görüyorum Türk bayrakları sallanıyor. Teşekkür edenler var. Bu 700 insan kendi içine 700 kişiye dağılıyor zaten. Hani siz evet dediniz. İşte buradaki canlarım 700 kişi bütün bunlara hakimler, bütün bunları biliyorlar ya. Biliyorlar ya. Şimdi bunlar zannediyor ki herkes bunları biliyor. Benim 700 canım. Hatta 30 bin. Benim 30 bin canım var. Yarın akşam bu saate kadar 30 bin kişi bu yayını izlemiş olur. 30 bin kişime selam olsun. Allah sizden razı olsun. Keşke canlı izleseniz. Keşke YouTube'u takip etseniz. Bakın.
Yani daha ne diyeyim? Keşke öne çıkarsanız YouTube kanalını da. Şimdi bu kadar insanız biz. Biz zannediyoruz ki şu 85 milyon Türkiye biliyor. 85 Bilmiyorlar. milyon bilmiyor tabii ki de. Bilmiyorlar. Biz böyle 30 bin kişi biliyoruz. Bu 30 bin kişi bizim gibi insanların hepsini biliyor. Yani bu 30 bin o versin 60 bin. Biz geçen gün hesapladık Engin Avcı ile 100 bin kişiyi geçmiyor. 100 bin kişi Türkiye'de 85 milyonda 100 bin kişi bizler uyanmadık da uyanış yolcusu varsa işte bu 100 bin kişi. İşte Gerisi bizden. kıvılcımlar böyle başlıyor. Bir laf vardı. Kim söyledi bunu ya? Hani bir uyanmış kitleleri, milyonları uyandırmaya yeter gibi bir söz vardı yanlış hatırlamıyorsam. Öyle, Siz öyle doğru. bir sürü düşünce yapıyorsunuz. Sizi seven insanlar, saygı duyan insanlar çok. Bakmayın burada belki evet 600 kişi var ama hani sizi gerçekten takip eden, seven, yarın sabah bakacak olan ya da düşünen çok insan olacak. Ah canlarıma ben hadi gidiyoruz diyorum. 2500 kişi geliyor Çanakkale'ye. Hadi Ne güzel. gidiyoruz canlarım diyorum. İzmir'e geliyor 1500 kişi. Allah'ım yani. Can kurban onlara. Gerçekten o kadar Kesinlikle. öyle ayrı bir grup var ki. Ah kurban olurum ben onlara. Yani evet az değiliz. Az değiliz. Hani 2500-3000 sıkı versek 30 bin kişi toplanırız. Fakat 30 bin kişi 85 milyonu uyandırmaya yeter aslında. Şey yapsınlar. WhatsApp gruplarında orada burada. Boş durmayın canlar atın. Deli desinler size. Deli desinler. Bulduğunuz bilgileri atın. Magazinden bahsetmiyorum. Bir de bu magazinciler var bir sürü. Bir de bu magazinciler var. Mukaddes gibi oynayanlar var. Var çok var öyle çok var. Mukaddes gibi Bilmiyorum. oynamanız için bir kere oranızı buranızı bir kapatmanız lazım. Mukaddes gibi oynayacaksanız şöyle bir 40 sene kitap okumanız lazım. Mukaddes gibi oynayacaksanız 24 saatinizi çalışarak ve okuyarak geçirmeniz lazım. Mukaddes gibi oynayacaksanız kırışığınızla, buruşuğunuzla cesur bir şekilde çıkmanız lazım. Ben size söyleyeyim canlar. Evet. İnşallah hayırları vesile olsun. Bu arada kaç dakikamız kaldı Mukaddes Hanım? 16 dakika geçti. 16 dakika Sen geçti. topla. Sen Yok topla. ben şeyden bahsedecektim. Az önce bahsettik ya işte bu bir takım metafizik varlıklar geliyor gidiyor yeni dünya düzeni diye. Ben öyle çok kısa bir şey yapayım. Ben ekleme yapayım son kez olarak. Şimdi biz zaten dediğiniz gibi dünyamızda tek yaşamıyoruz. İşte bu reptilyanlar olsun, metafizik varlıklar olsun falan filan bir sürü şeyler var aramızda. İnsan olmayan, insan görünümüne sahip. Yakın zamanda da biliyorsunuz CERN'de de bir takım deneyler yapıldı. Zaten çok büyük bilim adamları da bu konularla ilgili itiraflarda bulunuyor. Astrid Stackelberger isminde bir Lozan Üniversitesi'nde İsviçre'de özellikle tıp fakültesinde bulunmuş, 25 yıl işte bilim insanlığı yapmış, öğretmenlik yapmış bir araştırmacı açık açık söylüyor. Biz CERN'de artık tanrı parçacığı Higgs bozonu değil de tamamen diyor portal açmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz ve buradan bir takım varlıkları buraya gelmeye başladı. Düşünebiliyor musunuz? Yani biz hala o mudur, bu mudur, şu mudur, öyle midir? İşte abdest alırsak neremiz bozulur, ne kaçar, ne yersek ne gider diye düşünürken adamlar nelerle uğraşıyor. Uyansınlar artık diyorum ya yani bu tarz kuklalara, mankenlere, medya maymunlarına prim vermesinler. Gözünü seveyim. Başka bir şey demiyorum. Ha, biz sevmek zorunda değiller. Ama çabalıyoruz. Sevenleri de başımız üstünde yeri var. Söyleyecek bir şey bulamıyorum Kuzey, artık. Bilmiyorum. Kuzey canım benim iyi ki varsın. Ya sen beni Siz de bugün ne çok teşekkür ederim. konuşturdun? Niye ben seni görünce böyle konuşuyorum? Hı? Valla benim de çenem düşüyor. Aslında Benim konuşacak çenem çok şeyim düşüyor. var. Ben konukları konuştururum, kendim konuşmam. Bu ara gerçi biraz konuş diye geldi de. İyi Emirler yaptınız. konuş Çok diye teşekkür. geldi de. Her neyse. Seni çok seviyorum. İyi ki Ben de. varsın. Varlığına şükran. En kısa Çok zamanda teşekkür yine ederim. Size de. yapacağız. Canlar sürçülisan ettikse affola. Bugün konuğu konuşturmadım Kuzey'i. Hakkınızı Önemli. helal edin lütfen. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Sizler görevli ruhlar, görevli canlar. Sizler de başkalarını uyandırmak, uyanışlarına katkıda olmak zorundasınız. Boş durmayın. Ben ne yapacağım demeyin. Uyandırmaya devam diyorum. Kuzey Atacan'ı takip edin. Bakın genç kardeşimiz çok kıymetli. Bayrağı onlara Allah teslim olsun. ediyoruz biz. Biz Teşekkür yavaş ederim. yavaş giderken
onlara geliyor. Yani o çok cesur. Ben onun yaşındayken ortaya çıkmamayı seçiyordum canlar. Çok cesur. Gerçekten destekleyelim onu. Allah Hepinizi razı çok olsun. seviyorum. Teşekkür Çok ederim. teşekkürler. Hayırlı akşamlar olsun. Görüşmek üzere Kuzey. Teşekkür ederim. Hayırlı Canlarım, akşamlar diliyoruz. görüşmek üzere. Ben de sizleri su gibi seviyorum. Görüşürüz. Sağ olun. Görüşürüz.